Yolculuğumuzun bu durağında sizlere çokça merak edilen bir konuyu, Sovyetler Birliği'nde insanların nasıl ev sahibi olduğu konusunu anlatacağım. Sosyalist sistemde barınma hakkı ve kapitalist mülkiyetten farkını da konu içinde aktaracağım. Batı dünyasında ev sahibi olmak çoğu insan için bir hayal, ömür boyu sürecek bir borç yüküdür. Bitmeyen krediler, bankalara bağlılık, faiz oranları, icra tehditleri, kapitalizmin gerçeği budur. En temel hak olan barınma hakkı bile paraya teslim edilmiştir. Evler, insanların ihtiyacından çok yatırımcıların kar iştahını doyurmak için inşa edilir. New York, Londra ya da Paris gibi kentlerde milyonlarca boş ev dururken, aynı şehirlerde evsiz insanlar sokaklarda yaşar. Çünkü orada ev bir hak değil, sermaye için bir araçtır. Ama Sovyetler Birliği'nde durum tamamen farklıydı. Çünkü sosyalist düzende özel mülkiyet yoktu. Dolayısıyla ev bir yatırım ya da kar kapısı olamazdı. Evler devletin planlı ekonomisi içinde toplum için üretilen bir hak, bir güvence ve bir yaşam alanıydı. Sovyetler Birliği'nde konut bir meta değil, kamusal bir haktı. Sovyet Anayasası'nın birçok maddesinde vatandaşların barınma hakkı güvence altına alınmıştı. Kapitalist ülkelerde ev piyasası sürekli fiyat dalgalanmalarına ve vurgunculuğa açıkken Sovyetlerde vurgunların yani haksız kazanç elde etmenin direkt kendisi yasaktı. Bir evin fiyatı yoktu ve olamazdı. Çünkü ev alınıp satılan bir şey değildi. Sovyetler Birliği'nde bir eve sahip olmanın yolu bankalardan kredi çekmek ya da arsa alıp müteahhitlerle anlaşmak değildi. Burada sistem tamamen devletin planlı ekonomisine dayanıyordu. Konutlar devletin veya kooperatiflerin inşa ettiği büyük projelerden çıkıyordu ve bunlar doğrudan halka tahsis ediliyordu. Peki bu dağıtım nasıl işliyordu? Ev dağıtımı, merkezi planlama ve halkın bizzat yönetimde olduğu yerel yönetimler aracılığıyla yapılırdı. Çalıştığınız iş yeri, bağlı olduğunuz sendika veya yerel kurumlar başvurunuzu değerlendirir ve uygun bir daire tahsis ederdi. Devlet açısından bu bir lütuf değil, zaten yapılması zorunlu bir görevdi. Bekleme listeleri her zaman olmazdı. Genellikle büyük şehirlerde ve savaş sonrası yıkım döneminde talep çok yüksek olduğu durumlarda oluştu. Bu listeler kapitalist ülkelerdeki gibi kim daha çok para verirse olgusuna göre değil, kimin ihtiyacı daha acil ve toplumsal olarak daha öncelikli ise ona göre hazırlanıyordu. Bu süreçte en önemli nokta toplumsal dezavantajlılık sıralamasıydı. Örneğin tek başına yaşayan biri ile 3 çocuklu bir ailenin ihtiyaçları aynı değildi. Yeni evlenen çiftler, çok çocuklu aileler, savaşta yurdunu savunup dönen askerler veya toplum için kritik görevlerde çalışan doktor, öğretmen gibi meslekteki kişiler öncelikli olurdu. Yani sistem toplumsal yararı önceleyen bir mantığa sahipti.